Filminizi çekerken yaratıcı olun. Farklı açılarla çekim denemeleri yapın. Kamerayı yere yaklaştırarak ya da kuş bakışı bir perspektifle ilginç çekimler yapabilirsiniz. Sunduğunuz aşırı görselliğin izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırdığını unutmayın. Çekimi göz hizasında başlatmak izleyicilere en doğal hissi verir. Film için yaptığınız çekimlerde mümkün olduğunca kameranın göz yüksekliğinde ve uygun açıda çekim yapmasını sağlayın. Günlük olaylarda ailenizi veya arkadaşlarınızı çekmek için farklı çekim teknikleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bebek arabasında bir bebeği çekmek için kameranın yüksekliğini nesneyle aynı yüksekliğe ayarlayın. Alçak açı, izleyicinin kendisini eylemin bir parçası gibi hissetmesini sağlar. Özel videolarınızda yüksekliği periyodik olarak değişken bir nesneyi çekerken kamerayı başınızın üzerinde tutun. Nesnenin bütün konumlarını yakalamak için kamera açısını aşağı doğru ayarlayın. Böylece çekime farklılık katabilirsiniz. Özel çekimlerinizde bir nesnenin veya eylemin her zaman ekranın belirli bir bölgesinde kalmasını sağlamalısınız. Belirlenen bu alana çerçeve adını veriyoruz. Sahnedeki hareketin zaman içerisinde nasıl gelişeceğini göz önünde bulundurmalı ve eylemi çerçeve içinde tutmalısınız. Çocuklarla gerçekten iyi çerçeveleme alıştırmaları yapabilirsiniz. Çünkü çocuklar çok hareket ederler ve filme alındıklarının daha az farkındadırlar. Çekimlerinizde nesne kenarlara çok yakın olursa çekim yapay ve rahatsız edici gözükür. Nesnenin hareket edeceği şekilde etrafında uygun bir boşluk bırakın. Boşluğu arttırmak için vurgulanan eylem veya nesneden uzaklaşırsanız detayın azalacağını unutmayın. Sahneyi bir kişinin omzunun üzerinden çekmeyi deneyin. Bu çekim tekniği gerçekliği arttırdığından izleyici filmin içine katmak için idealdir. Hareketli bir nesneyi çekerken eylemin hareket doğrultusunda yeterince boşluk olduğundan emin olun. Bırakılan bu boşluk izleyicilere daha fazla doğallık hissi verir. Filmlerinizde hareketli nesneye sağından veya solundan yaklaşın. Sahne değiştiğinde taraf değiştirmek hareketin yönünü değiştirir. Bu durum izleyiciyi şaşırtıp dikkatini dağıtabilir. İkili diyalog çekimlerinde kameranın iki karakteri de her sahnede aynı yönden çekmesi önemlidir. Böylece izleyici için solda olan karakter solda, sağda olan karakter hep sağda kalacaktır. İki karakterin üzerinden geçen hayali bir çizgi düşünülür. Bu çizginin yaptığı kılavuzla 180 derece kuralı, çizgiye de aksiyon aksı adı verilir. Filminizde ters açı kabul edilen diğer yönden çekim gerekiyorsa mutlaka bu geçişi izleyiciye gösterin. Böylece izleyicinin kafası karışmaz. Profesyonel yapımlarda uygulanan 180 derece kuralı, devamlılığı sağlayan izleyici dostu bir gerekliliktir. Böylece konunun gerçekçiliğine daha kolay inandırabilir, izleyiciyi film izlediği gerçeğinden uzaklaştırabilirsiniz. Hareketli eylemleri çekerken kamerayı da hareket ettirerek videonuzun daha dinamik olmasını sağlayabilirsiniz. Özel çekimlerinizde kamerayla nesnenizin hareketini takip ederken gövdenizin konumunu değiştirmeyin. Kameranın yanından geçip uzaklaşan bir nesne izleyicide gerçekçi bir etki bırakır. Hareketli bir eylemi yakalamak için çekim sırasında nesne ile aynı yönde ve hızda hareket etmeye çalışın. Bu nesnenin hep sahnede kalmasını, yalnızca arka planın değişmesini sağlar. Raylı ve araçlı bir ekipmanınız yoksa, çekim esnasında yürümeyi ve koşmayı deneyin. Sarsıntıyı post-prodüksiyon aşamasında After Effects gibi video düzenleme programlarıyla tamamen kaldırabilirsiniz. Böylece filmlerinizde izleyiciye daha dinamik bir hareket hissi verirsiniz. Sadece fotoğraf çekerek bir film hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Stop motion, her karenin ayrı ayrı fotoğraflanarak saniyede 24 kare olacak şekilde seri gösterilmesi sonucu oluşan film tekniğidir. Animasyon filmlerinin başlangıcı bu tekniğe dayanır. Film tekniği olarak bilinmesine rağmen gerçekte bir fotoğraf çekim tekniğidir. Özellikle oyun hamurları veya kağıtlarla yapılan çalışmalardır. Örneğin, ekranda gördüğünüz animasyon için onlarca fotoğraf çekilmiş ve kağıt parçalarına hareket kazandırılmıştır. Kamera hareketinin ve ışığın değişmemesi şartıyla bir sonraki hareketi planlayarak ve fotoğrafların arka arkaya getirilmesiyle siz de bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. 5 dakikalık bir stop motion animasyonu hazırlamak için yaklaşık 7200 fotoğraf çekmelisiniz. Animasyon yapmak için alternatif bir yol gibi görünse de çok emek isteyen bir teknik olduğu unutulmamalıdır.
Post-production üretim sonrası anlamına gelir. Bir filmin çekimleri sonrası geçilen aşamaya denir. Montaj bunun en önemli parçasıdır. Eğer 35 mm sinema kamerası ile çekim yaptıysanız, önce filmi telesine ederek dijital ortama aktarmalısınız. Sahnelerin sırasının düzenlenmesi, efektlerinin eklenmesi ve montaj bu aşamada tamamlanır. Daha sonra sette aldığınız sesleri, ses efektlerini, dublajı, dış ses, müzik gibi her türlü ses öğesini bu aşamada eklemelisiniz. Devam eden aşamalarda filminizin 35 mm standardında master kopyasını basabilir veya dijital paylaşım ortamlarında çoğaltabilirsiniz. Dijital medya ortamlarına bulunan görüntüleri post-prodüksiyon aşaması öncesinde bilgisayar ortamına aktarmalısınız. Kullandığınız kamera ve donanım özelliklerine göre farklı aktarım yöntemleri bulunur. Eğer çekimlerinizde DV kaset kullandıysanız, bunu bilgisayara aktarmak için birkaç alternatif seçeneğiniz bulunur. Bunlardan biri FireWire ara birimini kullanmaktır. Bunun için anakartınızın FireWire ara birimini desteklemesi veya harici bir FireWire kartı kullanmanız gerekir. Uygun yazılım ve kablolamayla görüntülerinizi kayıpsız olarak bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Eğer bağlantı için FireWire yerine USB kullanırsanız, daha düşük görüntü kalitesinde aktarım yapılacaktır. Dilerseniz bir capture kartı ve yazılımıyla neredeyse her video kameradan eş zamanlı olarak da görüntü aktarabilirsiniz. Bu durumda görüntü dijital olarak aktarılmadığından kayıplar yaşanacağı unutulmamalıdır. Çektiğiniz videoların montajı ve olası uygulanacak özel efektler için sisteminiz donanımsal yeterlilikte olmalıdır. Örneğin DV kasetten aktardığınız her 1 saatlik video için sabit diskinizde ortalama 13 GB yer ayırmalısınız. 1 saatlik Full HD bir video içinse yaklaşık 20 GB'a, sıkıştırılmamış ham hali içinse 520 GB'lık bir alana ihtiyacınız olacaktır. Montaj ve efekt için kullanılan yazılımların sistem gereksinimleri oldukça yüksektir. Bu nedenle işlemci ve bellek yönünden güçlü bir bilgisayar tercih etmeli, bütçenizin el verdiği en yüksek sistem özelliklerini kullanmalısınız. Eğer PC kullanıyorsanız, CineFX, Movie Maker gibi ücretsiz programları kullanabilir, Macintosh kullanıyorsanız, iMovie ile temel montaj işlemlerinizi hem kolay hem de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer proje bütçeniz uygunsa, Apple Final Cut, Cinema Tools, PC kullanıcısıysanız, Velocity HD, Avid, Sony Vegas ya da Adobe Premiere gibi profesyonel montaj programlarını kullanabilirsiniz. Tebrikler, film atölyesi eğitimini başarıyla tamamladınız.